YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalına hoş geldiniz. Hepinizi muhteşem bir doğanın içerisinden hürmetle selamlıyorum. Sevgili dostlar, bugün 160 metrekare net kullanım alanına sahip 2 katlı bir villa incelemesiyle karşınızdayım. Çok güzel bir bahçenin içerisinde kurulu, çok da güzel bir işçilikle, içerisini gezerken de göreceksiniz. Malzeme detaylarına baktığınızda sizin de hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir ev incelemesiyle karşınızdayım. Bu ev anahtar teslim, arsadan evin bütün aksamlarına kadar yapılırken tek elden Emirhan Prefabrik tarafından yapılmış bir evdir. Ortam koşulları müsaade ettiğince evi size göstermek istiyorum. 500 metrekarelik bir arsanın içerisinde yapılmış ev incelemesi yapacağız. Dış tarafındaki mantolama ve süs detaylarını size yakından göstereceğim. Çünkü patlatma taş detayları da yakından gayet güzel görünüyor. Şöyle geniş açıdan göstereyim. Bu evin arsasını da soruyorsunuz. Arsası 500 metrekare arkadaşlar. Bunun arka tarafı da var evin. Şöyle arsayı da göstereyim. Bir arsanın büyüklüğü, yani bir ev arsanın içerisinde ne kadar yer kaplıyor diye öğrenmek için bunu da yorumlarda soruyorsunuz. 500 metrekarelik bir arsanın içerisinde bu şekilde net kullanım alanı 160 metre olan güzel bir ev incelemesi yapacağız. Malzeme detayları özenle seçilmiş kaliteli bir ev incelemesi yapacağız. Bunun fiyatını açıklama bölümünde, aynı zamanda videoya girmeden önceki küçük resimde size yine göstermiş olacağım. Dış tarafında, evin öncelikle üst tarafında sandviç panel kullanıldı. Sandviç panel biliyorsunuz çatı seçenekleri arasında saç trapez ve diğer seçeneklere göre çok daha yalıtım ve hem ses hem ısı yalıtım anlamında çok iyi bir seçenektir. İç tarafında balkonlarda yine burada ahşap kaplama detaylarını görüyoruz. Gördüğünüz gibi çatı tarafını dışarıdan baktığınız zaman görünmüyor. Bu daha estetik oluyor. Hani gizli çatı modeli şeklinde bir ev daha incelemiştik. Orada da gördüğümüz gibi gizli çatı modeli daha estetik bir görünüm sağlıyor. Peyzaj uygulaması gayet şık şekilde yapılmış, tamamlanmış. Şöyle size göstermek istiyorum. Güzel bir bostan alanı, güzel çimlendirme detayları, ağaçların dizilimi ve diğer bahçenin detaylarını size göstermek istiyorum. Eğer siz de yaptırmak isterseniz bu şekilde bir peyzaj alanı düşünebilirsiniz. Sanal zekalardan da faydalanabilirsiniz bu konuda. Ev sahibi bundan da faydalandığını iletti. Evin zemininde 30 santimlik C30 betonla zemin su basmanı yapıldı. Bu da fiyatın içinde. 30 santimlik bu su basmanının üzerine çeşitli yalıtım malzemeleriyle evin alt tarafındaki yalıtımı yapıldı. Bu evde doğalgaz tesisatı da bulunuyor. Değerli dostlar, neyle ısınıyor diye merak ederseniz, kimi evler sobayla, kimi evler işte elektrik enerjisiyle, hani panellerinde yardımıyla veya elektrik varsa, kimi evler normal sobayla, kimisi de böyle doğalgaz altyapısıyla ısınabiliyor. Burası tamamen taşınılmış, normal oturulan bir ev. Hafta sonu gelmek için değil, bildiğiniz yaşamak için yapılmış bir ev arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Peyzaj hoşuma gitti. Hala yeni yapılıyor zaten peyzajı da, ona rağmen gayet zevkli yapılmış. Evin bakın şöyle zemin tarafında kaplamalarını görüyoruz. Yukarıya kadar bu kaplamalar devam ediyor, seramikler. Burada yine patlatma taş denen, bakın dış tarafında, mantolamanın da üst tarafında patlatma taş detaylarını görüyoruz. Bu evinize daha şık bir görünüm katıyor. Karolajlı, antrasit renkli PVC'leri görüyoruz. Burada marka tercihi yapabilirsiniz. Dilediğiniz markayı ayrıca yaptırabilirsiniz. Sineklikleri de sürgülü şekilde yapılarak teslim ediliyor. Aydınlatma burada yer kaplamaması ve pratikliği açısından yine düz led lamba ile yapılıyor. Yukarı tarafta bütün terası kaplayacak şekilde verandanın üst tarafında sundurma bölümünü de görüyorsunuz. Yine tabii ki spot lambalarla aydınlatmanızı yapıyorsunuz. Ön tarafta dışarıya doğru, yani güneşe doğru yüksek ve geniş PVC kullanmanız size daha geniş, daha ferah bir ortam sağlayacaktır. Bostan bölümünü de görerek evin mantolama detayına bakıyoruz. Ön tarafta patlatma taş detayından bahsetmiştik. Şimdi yan tarafında da daha rahat görebileceğimiz üzere mantolama kaplamayı görüyorsunuz. Arkadaşlar, bu mantolama kesinlikle masraf değildir. Bunu yaptırdığınız zaman en az %30 civarında size ısı ve ses yalıtımı sağlar. Isı yalıtımı demek sadece kışın
sıcak olması anlamına gelmez. Aynı zamanda yazında serin olması anlamına gelir. Özellikle bu şekilde büyük bir ev yaptırıyorsanız, burası 160 metrekare biliyorsunuz. Büyük evlerde yalıtıma ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Isıtması ve soğutması anlamında. Evinizi yaptırırken öncelik vermenizi istediğim hususların başında yalıtım geliyor arkadaşlar. Yalıtımı sadece duvar arasındaki 50 santimlik taş yünü olarak sınırlandırmayın. Dış tarafındaki mantolama haricinde zeminden itibaren su basmanının üzerinden evinizi yaparken ki hem nem bariyeri hem de ısı yalıtımı anlamında yalıtımınızı en üst seviyede tutun. Bu size ilave kolaylık sağlayacaktır. Kolay ısınma, kolay serinletme anlamında fayda sağlayacaktır. İşçilik detaylarını yakından göstermek istiyorum. Çatı bölümünün şöyle bakalım. Birleşim noktalarına yakından bakıyoruz. İşçilik detaylarını rahatlıkla görebilmeniz için size yakından gösteriyorum. Çatının ve balkonun birleşim noktalarına, sundurmanın birleşim noktalarına birlikte bakıyoruz. Burası verandanın tamamını kaplayan üst tarafındaki sundurma. Yine bunun üstünde de sandviç panel çatısı var. Üst katın balkonundan da detaylı şekilde bakacağız. Arkasına doğru geçtiğinizde evin yan gövdesi, bu evin doğalgaz altyapısı olduğu için burada devam ediyor. Arka tarafından da bakıyoruz. Evet, şimdi evin arka tarafındayız. Bakın buradan geçtik. Zemin tarafındaki kapatma bölümlerini görüyoruz. Şu daha önceki videolarda da uyardığınız bölüm. Hani videolardaki yorumları önemsediğimi, sizin görüşlerinize büyük önem verdiğimi iletmek istiyorum. Bakın boruları uyarmıştınız. Bu boruların dış tarafı şu anda kaplamalı olarak yapılmış. Teşekkür ediyorum bu yorumu yazanlara. Ben bunu firmaya ilettim. Bakın borular söylediğiniz gibi kapalı, evin yekpare rengiyle uyumlu olacak şekilde yapılmış arkadaşlar. Şu tarafta da bakalım. Bakın boruları dışarıda niye görünüyor demiştiniz. Bunlar iletildi ve yapıldı. Ayrıca bakın doğalgazın sularının veya evin normal kullanım sularının geçtiği yerde bakın köpük ve izocamla yalıtımı da ayrıca yapıldı ki donma etme olduğu zaman burası etkilenmesin. Su borularında patlama olmasın. Evin arka tarafında yine işte jeneratör, elektrik üretim şeklinde, bunu hani prefabrikeden ayrı yapıldığı için onu iletmiyorum. Bu elektrik detayları, bu siz ne kadar isterseniz o kadar olur. Yukarıya doğru da bakıyoruz. Yani tepeye kadar işçilik detaylarını size net şekilde göstermek istiyorum. Evet, yorumlarla kazandınız. Bu borular gizli yapılmış arkadaşlar artık. Gördüğünüz gibi gizli. Göze daha güzel görünecek şekilde. Bunun altından o her zaman şikayet ettiğiniz, dışarıdan neden görünüyor bunlar dediğiniz borular geçiyor. Bakın burası da boruların suyu gönderdiği yer. Demek ki yorumlarınız önemseniyor. Siz orada bunu eleştirdiğiniz için ben de bunu firmaya birkaç evde gönderdim. Bu eleştirilerinizi yeni evde bu şekilde yapılmış. Bakın boruların geldiği yerler kapatılmış. Sineklikler ve pencerelerin dış tarafındaki detayları da görüyoruz. Videoyu kesmeden devam ediyorum. Peyzajdaki gerçekten göze hoş gelen detaylar. Eve arka köşesinden de arazi müsaade ettiği ölçüde bakmak istiyorum. Duvar birleşim yerlerinde eğer mantolama kullanırsanız eviniz yekpare görünür, çok daha şık olur. Yalıtımın haricinde böyle de bir fayda sağlamış olursunuz. Burası evin ana giriş kapısı. Yine ana giriş kapısının üstünde de çelik kapının işte rutubet, nem almaması için üst tarafına sundurması ve aydınlatması yapılıyor. Böyle sade, şık, trend renklerden gri, üstü beyaz çizgili güzel bir kapı yapılmış. Sundurması da gayet yeterli genişlikte. Evin gelişi buradan, ana taraftan giriyorsunuz. Şöyle arsayı genişten göstereyim. Birden fazla yorumda arsa genişliğini çünkü defaatle sordunuz. 500 metrekare bir arsa bu kadar oluyor. Bakın yarım dönüm. Oldukça yeterli. Bu ev geniş bir ev. 160 metrekarelik bir ev. 500 metrekare arsanın içerisine bol bol yetiyor. Hem önde hem arkada bayağı geniş arsanız kalıyor. Evet. Evin yan tarafından bakmaya devam ediyoruz. Videonun ilerleyen tarafında evin iç incelemesinden sonra ailemizle röportajda yapacağız. Olumlu dedim. Olumlu, olumsuz akıllarına ne geliyorsa kendilerinden bu bilgileri soracağız. Evin verandasına geniş açıdan bakalım.
alt tarafında olabildiğince L şeklinde yapılmış bir veranda izliyoruz. Ön taraf ve yan tarafa doğru bu verandanın genişliğini görüyorsunuz. L şeklinde verandayı ben de tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü güneş yön değiştirdikçe oturduğunuz yeri değiştirebilirsiniz. Bahçenizin iki tarafını da görmüş olursunuz. Bu daha konforlu bir ortam sağlayacaktır size. Verandaya şöyle geniş açıdan da bakıyorum. Doğrusu oturma takımlarınızı ve diğer malzemelerinizi koyacağınız oldukça geniş bir alan. Taş kaplama evin ön cephesinin tamamında yapılmış durumda. Bu şekilde teslimi yapılıyor. 21 metrekarelik mutfağa bakıyoruz arkadaşlar. Göze hoş gelen beyaz ve siyah kulplarıyla vakum kapaklı, birçok evde tercih edilen çok güzel bir mutfak görüyoruz. Burası verandadan girdiğinizde hemen karşınızda sizi karşılayan bölüm. Bu mutfağı çok beğeniyorsunuz. Bu renk kombinini çok seviyorsunuz. Çokça da ileriye, geriye sararak tekrar izleniyor. Onun için size bunu şu şekilde göstermek istiyorum. Bunlar vakum kapak, membran kapak diyen de var, lake diyen de var. Bu kapaklar biliyorsunuz birden fazla kez gösterildi. Birçok evde de bu şekilde tercih edildi. Bu kapakların nedir alameti farikası? Dış taraftan şöyle yansımayı da göstereyim ışığın. Bakın pürüzlü bir yapısı var bunların. Ve elinize dokunduğunuzda daha böyle soft bir his elde edersiniz. Dış tarafını silmeye kalktığınız zaman sildiğiniz yer kolaylıkla çıkar. Leke tutmaz. Kolay kolay da çizilmez. Çok zorlamanız lazım. Arka tarafında 3 boyutlu böyle asimetrik seramikler kullanılmış. Benim de hoşuma gitti bu arada. Onu gösteriyorum. Güzel bir burada evyenizi görüyorsunuz. Döküm evye. Gayet sağlam bir evye. Granit tezgah tercihi yapıldı. Onu da yakından gösterelim. Tezgah granit olarak tercih edildi. Zeminlerde çokça tercih edilen açık renkli bir laminant modeli var. Geriye çekiyoruz. Şöyle mutfak dolabına geriden bakalım. Yukarıda yine havuz aydınlatma denen şöyle çıkıntılı led lambaların arkasındaki aydınlatma modeli var. Mutfağı genişten göstermek istiyorum. 20-21 metre kadar bir genişliği var bu mutfağın. Hemen arka tarafınızda da kahve köşesi yer alıyor. Bu arada gri renkli güzel bir burada ankastre detayını da görelim. Bu arada bu gri renk yani duman gri gibi çok hoş yakışmış. Pek bu rengi görmedim. Genelde siyah ya da beyaz oluyor. Bu gri renk tarz olmuş. Onu da belirtmek istiyorum. Arka tarafınızda çok şık bir kahve köşesi var. Benim renk olarak böyle dama rengi ilgimi çekti. Size de göstermek istiyorum. Kahve köşesinin alt tarafı da yine granit olarak yapıldı. Renk olarak daha koyu gri. Arka taraftaki yine ankastremizle aynı renk. Ama dolaplarımıza da kontrast bir renk olarak kombini yapılmış. Benim bilmiyorum hoşuma gitti. Bunun için yorum istiyorum. Yorumda mutlaka belirtin. Bu şekilde çapraz dama gibi olması sizin de hoşunuza gitti mi arkadaşlar? Burada bakın dış tarafları yine vakum kapak. Bu hoş hissiyattan bulunuyor. Yine burada hidrolik alt tarafları da bayağı faydalı. Yani bayağı bir malzeme alıyor içerisine görüyorsunuz. Bu kadar malzemeyi doldurabiliyorsunuz. Çok da kolay, güzel bir kullanımı var. Stoplu da kapak yaptırırsanız çok daha kullanışlı oluyor. Dediğim gibi 20-21 metre gibi bir genişliği var bu mutfağın. Doğrudan da terasınıza açılıyor. Havalandırma pencerenizi unutmayın. Bunu mutlaka yaparken isteyin ek aydınlatmanız olsun değerli dostlar. Mutfağa tekrar geniş açıdan bakıp evin salonuna doğru geçiyoruz. Beğenmeyi, takip etmeyi, bu ev senin de olsun dediğiniz tanıdıklarınız varsa, sevdikleriniz, onlara paylaşmayı unutmayın. Videonun alt tarafında cep telefonunda bu özellik sadece televizyondan yapamazsınız. Cep telefonunda yorumları sağdan sola iterseniz hype seçeneği çıkar. Eğer hype yaparsanız beni desteklemiş olursunuz. Ücretli abonelik bölümü de açıldı. 2 TL sizin için belki küçük bir miktar olabilir ancak kanal profili açısından hani çok sayıda ücretli üyesi olması açısından profil görünümü açısından benim için çok kıymetli. Eğer o şekilde katıl butonuyla ana sayfadaki katıl butonuyla üye olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Mutfak bölümünden girdik. Şimdi salona geçiyoruz. Şöyle evin ana girişinden göstermek istiyorum. Evin ana girişi
dışarıdan da çekimini göstermiştim. Şöyle çelik kapının olduğu yerden ana girişini yapıyorsunuz evin. İçeriye girdiğiniz zaman bir yukarıya çıkan merdiven çıkıyor. Bakın. Bunlar tamamen laminatla kaplanmış merdivenler. Hem silmesi kolay hem de kullanımı daha konforlu oluyor. Onu da belirteyim. Giriş tarafında bu merdiven var. Dolayısıyla ne salonunuza ne mutfağınıza bu merdiven etkilemiyor. Evinizi yaptırırken merdiveni hani salondan görünmesin ki çok daha kullanımı güzel olsun. Salonun ortasında merdiven olduğu zaman ister istemez insanın gözüne batıyor. Şöyle girişte merdiveni ayırdığınız zaman böyle bir holün içerisine geçiyorsunuz. Bu size konforlu kullanım sağlar. Merdiven sizi rahatsız etmez. Yaptırırken tabii ki aydınlatma penceresini bir tane fazla ekletin. Girişte güzel bir ayakkabılık, merdivenin altındaki boşluğu dolduracak şekilde yine burada bir dolap bulunuyor. Bunun içerisine hem ayakkabılarınızı hem ardiye malzemelerinizi gayet de geniş bir yer koyabilirsiniz. 10 numara alan sağlayacaktır size. Merdiven altındaki bu boşluğu değerlendirmiş olursunuz. Bu şekilde de bir mobilya yaparsanız bayağı güzel şekilde kullanmış olursunuz. Şimdi içeriye girdikten sonra yukarı bölüme de geçeceğiz. Önce salon bölümüne giriyoruz. Girdiğimizde sol tarafta biraz önce incelediğimiz mutfağı görüyoruz. İlerisinde salona bakıyoruz. Burası 23 metrelik bir salon. Genişliği oldukça güzel. Hoş da bir mobilyayla yapılmış, açıkçası güzel olmuş. Yüksek ve geniş pencere derken bunu kastediyorum. Evin neredeyse komple salonun cephesi bahçenize bakıyor. Yani bu kullanım anlamında müthiş ferahlık sağlıyor size arkadaşlar. Geniş ve yüksek PVC yaptırırsanız harika bir ferahlık sağlıyor size. Giriş tarafından bakıyoruz. 23 metrekarelik oldukça geniş, ferah bir salon alanı. Burada da yine havuz led denen içerisine gizlenmiş aydınlatma detaylarını görüyoruz. Yakından bakalım. Buradan bahçenizi ve verandanızı seyredebiliyorsunuz. 10 numara keyif yeri. Yani salondan doğrudan şöyle güzel bahçenize bakmak gerçekten sanıyorum birçok kişinin hayalidir. Hayalinizi ertelemeyin. Güzel evinizi yaptırın. Güzel anlar biriktirin değerli dostlar. Hayalinizi ertelemeyin. Şimdi diğer odalara doğru devam ediyoruz. Girişte salondan sonra ileri tarafta giriş katta, hani üst katta kendi yatak odalarınız varken giriş katta da misafirlerinizin kalabileceği bir yatak odası bulunuyor. Şöyle bakalım. Burası da 12 metrekarelik, 11 metrekarelik bir yatak odası. Genişliği gayet güzel, yeterli. Size şöyle detaylıca göstereyim. Yine led lamba kullanılmış, sarı ışıkla birlikte hoş bir ortam olmuş. Şöyle geriye çekilerek planı tam kafanızda otursun diye burada mutfak vardı. Sonra salon, ileride yatak odası. Şimdi banyo tuvalete bakıyoruz. Burası hala giriş kattayız. Banyo tuvalet zeminden yukarıya kadar arkadaşlar seramikle kaplanmış bir banyo tuvalet seyrediyoruz. Bakın petekler bütün odalarda olduğu gibi banyoda da mevcut. Çerçevesiz daire bir ayna tercihi. Altta yine granit ve vakum kapaklı bir mobilya tercihi burada da devam ediyor. Siyah renkli karolajlı burada güzel bir 110'a 110'luk duşakabin görüyoruz. Seramiklerde yine çokça tercih edilen, şöyle bakalım, güzel çıkıntılı diyeyim artık, 3 boyutlu güzel seramikler yapılmış durumda. Banyodan sonra şöyle tekrar göstereyim, tam kafanızda plan otursun arkadaşlar. İleride yine bir dolap yapılmış. Petekleriniz konmuş. Evler neyle ısınıyor diye düşünürseniz bu şekilde ısınıyor değerli dostlarım. Şöyle gösterelim banyoyu tekrar. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Merdiven bölümünde kaydı bilerek kesmiyorum. Bakın şu anda merdivenden çıkıyorum. Hatta birlikte zıplayalım. Zıpladığınız zaman esneme, kaykılma, gıcırtı patırtı olmadığını kendinizde görmenizi istiyorum. Burada daha önce de bir evde görmüştük biliyorsunuz. Emirhan'ın yaptığı bir evde. Plise detayını görüyorsunuz. Hop, 10 numara kolay kullanım. Bakın temizliği kolay, kullanımı kolay. Plise güzel bir uygulama. Burada da masif normal çam tutamakları görüyoruz. Çıktığımız zaman merdivende tekrar zıplıyorum. Esneme, kaykılma olmuyor.
Çıktığınız zaman merdiven başında güzel bir dolap var. Size ekstra alan kazandıracak hoş bir yere konumlandırılmış durumda. Çıktığınız zaman hemen sağ tarafınızda ikinci banyo tuvaleti görüyorsunuz. Bir evi sadece metrekaresiyle değil, aynı zamanda içeriğiyle de fiyatlandırın. Banyo tuvaletin sayısı ne kadar artarsa masrafı da o kadar artar arkadaşlar. Burada da yine hem alt tarafta hem de yan taraftaki dolapta vakum kapaklı güzel bir MDF dolap yaptırılmış. 110'a 110'luk siyah karolajlı duşakabin yaptırılmış. Çerçevesiz bir ayna. Bu çerçevesiz aynalar gayet moda ve çok tercih ediliyor. Bu arada şu lavaboda tercih edilen bir model. Yüksek bir batarya yaptırılmış. Alt tarafta yine vakum kapaklı detayı görüyoruz. Duşakabin oldukça geniş. 110'a 110 güzel bir genişlik. Burada da yine güzel vakum kapaklı diyeyim. Tekrar etmiş oldum. Kusura bakmayın. Evet, mobilyamızı görüyorsunuz. Banyoyu inceledikten sonra girdiğimiz zaman girişte 1, 2, 3 tane yatak odası bulunuyor. Birinci yatak odasına bakıyoruz. Genişliğini görelim. Aynı standartlar burada da geçerli. Zeminden yukarıya kadar her şey diğer odalarla aynı. Onun için çok fazla durup sizi sıkmıyorum. Antresit renkli, karolajlı yine PVC'ler burada da aynı şekilde yapılmış durumda. Bu yatak odası diğerinden daha geniş, 12-13 metrekare kadar genişliği var. Bu yatak odasında ayrıca ebeveyn banyosu da var. Şimdi hemen oraya doğru da bakalım. Ayrıca büyük bir PVC ile sizi verandada burada karşılıyor değerli dostlarım. Yani şöyle bir yaşama artık bir yerinden merhaba demek lazım. Yani benim de aklımı çok fena kurcalıyor. Eğer nasip olursa ben de Özlem Keşifte gibi artık böyle bir şeyler yapabilirim. Buradan Özlem Keşifte'ye de selam göndermiş olalım. En baştan beri hiç abonem yokken kendisini ilham aldım. Baktım nasıl yapıyor, nasıl ediyor diye. Doğrusu ondan büyük ilham aldım. Kendisine yolunda gerçekten başarılar diliyorum. Daha da büyüttü işlerini, daha da kanalını büyüttü. Gayet de başarılı bir insan kendisi. Çok da sempatik, onu da belirteyim. Kendisine başarılar diliyorum. Bakıyoruz, üst katın verandasındayız şu anda. Bakın, bu sundurmaya giriş taraftan bakmıştık. Üst tarafı yine sandviç panelle kapalı. Yukarıdaki çatı da aynı. Buna benzer şekilde dışarıdan gözükmeyecek şekilde gizli çatı modeliyle yapılıyor. Bu evinize daha modern, daha dekoratif bir görüntü sağlıyor değerli dostlarım. Siz de bunu düşünebilirsiniz. Yakından görelim şu kaplamaları. Üst katın balkon içi tarafında, dışı gayet de güzel kaplanmış bir burada. Kaplamanın dış tarafındaki görünüm detayına bakıyoruz. Evin diğer tarafları bu şekilde değil, bakın. Burası sadece balkon için böyle. Yukarısı da aynı şekilde devam ediyor. Şöyle verandayı genişten bir daha görelim ki tam genişliği görülsün. Çünkü oldukça büyük bir veranda. Karşı tarafınızda da alabildiğine çok güzel bir manzaraya sahip arkadaşlar. Gayet ferah bir ortam sağlıyor size. Bahçenize şöyle bakalım. 500 metrekareyi bir kere daha size göstermiş olayım. Arka taraftaki boşluğa rağmen evinizin bittiği yerden itibaren bakın şöyle ileriye kadar daha size bayağı bir alan sağlıyor. Hani siz de 500 metrekare yaparsanız bayağı boşluk kalıyor, onu söyleyeyim. Hani daha küçük bir arsaya da sığar. Benim tahminim 230 metreden sonrası iyi gibi. Yani 230 metrenin üstünde yaparsanız bence yeterli oluyor. Hani 200'ün altına da inmeyin derim. Çünkü oturum konforu bayağı daralacaktır, küçülecektir. Yatak odasında geçtiğiniz zaman verandanın sağ tarafında bir giyinme odası var. Bunu tavsiye ediyorum. Altını çiziyorum, üstünü fosforluyorum. Giyinme odasını mutlaka yaptırın arkadaşlar. Bu giyinme odası yatak odasınızın içerisinde bütün döküntünüzü, şeyinizi düzenli bir şekilde koymanıza yarar. Burada giyinip bütün eşyalarınızı, çantanızı, valizinizi, yorganınızı koymanıza sebep olur. Güzel konfor sağlar. Çekmeceli çekmecesiz hiç fark etmez. Böyle bir şey mutlaka evinizde düşünün. Metrekare hesabını yaparken 3-4 metrekareyi daha ekleyin üstüne. Mutlaka böyle bir oda yaptırın. Israrla size tavsiye ediyorum. Şimdi bu yatak odasından sonra son yatak odamıza doğru geçiyoruz. Kapıları da görelim. Kapılar
Bakın şeker beyaz dedikleri böyle hafif yansımalı pırıltılı güzel bir kapı. Krom sade standart bir kapı modeli. Gayet de şık. Evet, çocuk odasına bakıyoruz. Gayet güzel görünüyor sanırım. Siz de beğenirsiniz bu odayı diye. Böyle çok hızlı bir oda görüntüsü var. Evet, çocuklarınız bu odayı görürse sanıyorum isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Benim gözüme hoş göründü açıkçası. Şöyle bakalım, genişten de görelim. Petekleri burada da görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Doğalgaz petekleri hazır bir şekilde ev yapılıp teslim ediliyor size. Aynı verandaya çıkan, burada da diğer kapıyı görüyoruz. Bakalım. Geniş ve yüksek veranda burada da mevcut. Bu şekilde veranda yaptırırsanız gerçekten ferahlığına doyum olmaz evinizin. Geniş açıdan gösteriyorum. Odaya bakıyoruz. Beğenmeniz için katıl butonuna basıp YouTube kanalımı rozet alarak desteklemeniz için sizden de desteğinizi umuyorum. Odaya baktıktan sonra birazdan röportajımıza başlıyoruz. Fiyat bilgisi belirtmiş olduğum gibi hem açıklama bölümünde hem küçük resimde açık seçik tarihiyle birlikte yer alıyor. Bu evi Emirhan Prefabrik yaptı. Anahtar teslimi şeklinde yaptı. A'dan Z'ye arsayı alıp anahtar teslimi şeklinde ev sahibine teslim etti. Siz de yaptırırsanız, bu şekilde yaptırırsanız eğer, bu fiyatlarla evinizi tercih edebilirsiniz. Daha büyük veya daha küçük metreli bir eve ihtiyacınız varsa tabii ki o şekilde de yaptırabilirsiniz. Maliyeti de açıklamada yazdığım şekilde hesaplayabilirsiniz. Eğer bu evi beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin için küçük bir hareket olsa bile katıl butonu, beğenme butonu bize çok büyük destek verecektir. Bu şekilde desteğinizi umarak röportaj bölümüne geçiyorum. Bir sonraki videoya, ev çekimine kadar sağlık ve selamet sizinle olsun. Bundan çok daha güzel evler izleyicilerimize en kısa zamanda nasip olsun diye de dua edelim. Selametle hemen röportaja başlıyoruz. Yıldırım Bey ve Yasemin Hanım ev sahiplerinin soruyoruz. Bu evi yaptırırken en çok nerede zorlandınız? Birinci sırada önem verdiğiniz husus neydi? Sizin gibi bu evi baştan yaptırmak isteyen değerli izleyicilerimize vereceğiniz en önemli tavsiye ne olacaktır? Şimdi sizi dinliyoruz. Bizler biraz daha şehir gürültüsünden, şehrin keşmekeşinden uzaklaşmak için böyle bir yere yerleştik. Tabii bu süreçte de birçok prefabrik firmasına dolaştık. Bu işe hakim kimler var? Bu iş hakimiyeti kimlerde? Daha çok hangi konulara özen gösteriyorlar? Veya bizim sorduğumuz sorulara yanıt verebiliyorlar mı? Veremiyorlar mı? Bunları tek tek denetleyerek Emirhan Prefabrik'e ulaştık. Aslına bakarsanız hani bizim en son gittiğimiz firmalar arasında, dolayısıyla birçok bilgi sahibiyle beraber orada olup bilgiye sahip olarak gittik. Ve İbrahim sağ olsun bizim bütün sorularımızı yanıtladı. Bu anlamda da çok başarılı. Hem teknik anlamda hem de bu işin pratiği anlamında da oldukça fazla bir bilgiye sahip. Bize farklı birçok seçenek sundu. Bu seçeneklerin arasında da işte patlatma taşlarının olması, gizli çatının olması gibi güzel özellikler sundu. Ve bu özelliklerle beraber biz bu evi kendisine teslim ettik. Ve çok da güzel bir şekilde bize geri iade etti. Dolayısıyla hem biz hayalimize kavuşmuş olduk, hem de yaz kış kalabileceğimiz, ısıtmada da sorun yaşamayacağımız, gerçekten içimize sinen, güvenle oturduğumuz, aklımızda herhangi bir soru işareti kalmadan, arkasında da her zaman birisinin olduğunu, telefonda kaldırdığımızda da her zaman bir muhatabımızın olduğunu bilerek geldik. Çok başarılı bir iş çıkardılar. Kendilerine teşekkür ederiz. Aynen. Biz tamamen şehir hayatından uzaklaşıp bahçe yaşantısını çok seviyorduk. Doğayla iç içe olmayı. Hep bir hayalimizdi bahçede bir müstakil evimizin olması. Çocuğumuzun da aynı şekilde bir bahçe hayatıyla iç içe olmasıyla. Eşimin de dediği gibi birçok firma araştırdık. Birçok firmayla görüştük. Ama ya taleplerimizi karşılamıyordu ya da sorduğumuz sorulara hiçbir zaman net bir cevap alamıyorduk.
Bundan dolayı en son Emirhan'a gittiğimizde İbrahim ve Elif'in katkılarıyla bütün sorularımıza cevaplarımızı alabildik. Kendi çizimlerimiz, kendi fikirlerimizin yanı sıra İbrahim'in ve Elif'in bize katmış olduğu ekstra bilgiler, şu anki gidişatta bunun daha iyi olabileceği, işte gizli çatının eşimin de dediği gibi bunların söylemesi, balkonun L şeklinde yapılması, bunu mesela İbrahim'in bize çok yönlendirmesi oldu. Güneşi alabilecek kısımda güneşin dönmesiyle balkonu nasıl daha rahat kullanabileceğimiz. Bunlarda çok faydalarını gördük. Tabii bizler hep araştırıyorduk, bir şeylere baktık mutlaka. Ama tecrübeli bir kişinin bize destek olması çok daha farklıydı. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Gerçekten yaz kış oturabileceğimiz, içimize sinen, rahatlıkla, korkusuz, huzurlu bir şekilde oturabileceğimiz bir evi bize sundukları için kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de ilave olarak evet kendilerinden çok güzel fikirler aldık. Özellikle ısınma anlamında seçenekleri sunmaları, daha sonra yaşayacak problemleri de göz önünde bulundurarak bizi doğru seçeneklere yönlendirmeleri bizim için çok önemliydi. Biz tabii ki bunu yaz mevsiminde yaptırdığımız için kış mevsiminde bu önerilerinin ne kadar doğru olduğunu, bize ne kadar doğru yol gösterdiğini deneyimlemiş olduk. Dolayısıyla herkese tavsiye edebileceğimiz mutlaka kendilerini dinlemeleri ve bu kendileriyle beraber bu yola çıkmaları, önerileri çok değerli, çok önemli. Bu şekilde ilerlemeleri herkes için faydalı olacaktır. Evet, şimdi evimizin en hoşumuza giden, en çok içimize siren, hem sade hem kullanışlı olan en sevdiğimiz alanlarından birisi. Hem geniş olmasını istediğimiz hem de kullanışlı olmasını istediğimiz, en azından mutfakta 2 kişi bile çok rahat hareket edebileceğimiz alandayız. Dolayısıyla bu tarafta bizleri kırmayarak bütün taleplerimizi özellikle yerine getirmeye özen gösteren İbrahim'e yine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tarafta da gayet başarılı bir iş çıkardılar. Bizim hani en çok keyif alarak bulunduğumuz yer burası. Zamanımızın birçoğu da mutfakta geçiyor. Mutfağı gördüğünüz gibi hem kahve köşesi hem de bizim gördüğünüz kullanım alanlarıyla beraber bize çok güzel bir yer sundu. Peki bu damalı modeli siz mi seçtiniz yoksa başka bir yerde mi gördünüz? Benim hoşuma gitti açıkçası, farklı da geldi. Güzel bir görünüm yakalamışsınız. Evet. Bu modeli siz mi seçmiştiniz? Eşimin talebi. Yani bu birazcık aslında bizim kapaklarla kendi oynamamızdan kaynaklanan, öyle mi olsa böyle mi olsa derken biraz böyle kapaklarla oynamamız kendi içimizdeki konuşmalarımızdan kaynaklı. En son bu fikri hoşumuza gitti, bıraktık. Değişik de bir şey olduğuna inanıyoruz. Kahve köşesi zaten İbrahim'in özellikle bir fikriydi. O konuda çok teşekkür ediyorum kendisine. Güzel kahveler içmeyi de istiyoruz orada. Aynen, mutfağın geniş olmasını eşimin dediği gibi çok istiyorduk. Çünkü mutfak gerçekten çoğu zamanımızın da geçtiği bir bölge ve ikimiz de mutfağa girmeyi çok sevdiğimiz için küçük mutfakta biraz daha sıkıntı oluyordu. Bundan dolayı geniş olması çok çok iyi. En azından çok rahatlıkla hareket edebiliyoruz. Bu konuda kendilerine bütün isteğimizi karşıladıkları için tekrar çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi bahçemizi büyük pencerelerle izleyebildiğimiz keyifli günlerimizi geçirdiğimiz salonumuzdayız. Burada da tabii ışığın alması, bahçeyi de görmemiz açısından bizim talebimizi yerine getirdiği bir alan. Büyük pencereler açabileceğimiz, yazın keyfini çıkarabileceğimiz, dışarıdaki güzellikleri kaçırmayacağımız alandayız. Salonumuzdayız. Mutlaka bu detay önemli. Eğer bahçeli bir evde oturuyorsanız, bu dört duvar arasından çıkmak istiyorsanız veya kışın soğuk günlerinde dahi dışarıyı keyifle izlemek istiyorsanız mutlaka bu şekilde büyük pencereleri herkese tavsiye ederiz. Isınma açısından herhangi bir problem yaratmıyor ve özellikle size zaten önerileri de tek taraflı pencere olması yalıtım açısından çok daha başarılı bir çalışma oluyor. Ve bu şekilde pencerelerle biz çok keyifli günler geçiriyoruz.
Aynen, pencerelerin büyük olması hem ışığı güzel alması açısından hem de gerçekten dışarıya, bahçeye baktığımız andaki keyif açısından çok bambaşka bir şey. Dediğim gibi aslında daha da fazla cam olması çok daha güzel olurdu. Yani bir nevi camın bu şekilde büyük olması kış bahçemizi de andırıyor. Kışın soğuk günlerinde hiçbir ısı kaybını yaşamadan cam önünde çok güzel, keyifli bir şekilde bahçemizde seyredebiliyoruz. Evet. Özellikle çocuk odası çok ihtişamlı olmuş. Çok da hızlı olmuş. Kimin zevkiydi o bilmiyorum ama çok şanslı bir ortamda olduğunun umarım farkındasındır. Senin de söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Yok mu? Peki. O zaman Kesinlikle üst katta da büyük pencerelerin olması, özellikle karşımızda herhangi bir bina olmadan doğanın güzelliklerini keyifle almamızı, Evet. keyifle izlememizi sağlıyor. Bu açıdan da mutlaka önemli, üzerinde durulması gereken bir detay. Yani pencereleri zaten hep büyük kullanmaya özen gösterdik. Odaların ön cepheye bakan odalardaki bütün camların hepsini büyük yapmak istedik. Perdeleri açtığımızda gerçekten doğayla iç içeyiz. Bambaşka bir tadı var diyebilirim. evinizde uzun yıllar en güzel anıları biriktirmenizi diliyorum. Sağlıkla, İnşallah. sıhhatle oturun Çok teşekkür diye dua ederiz. ediyoruz. İzleyenlerimize de böyle güzel bir evin nasip olmasını ben şahsen dua ediyorum. Teşekkür ederiz. Emirhan Prefabrik, Elif ve İbrahim'e gerçekten böyle bir evi bize yaptıkları için, bütün istediklerimizi karşıladıkları ve tecrübelerinden kaynaklı olarak bizim düşünemediğimiz, eksik kalan ya da evi gerçekten düşüncelerimizle tamamlayacak şeylerde bize de destek oldukları için kendilerine ayrıyetten çok teşekkür ediyorum ve gerçekten her aradığımızda telefonun ucundalar. Bir ticaret olarak değil, bir arkadaş olarak bile kendilerinin göstermiş olduğu destekti, arkadaşlıktı. Çok teşekkür ederiz. Evet, aynı şekilde aynı duygularla kendine teşekkür ediyoruz. Ayrıca sizlerin de emekleri çok değerli. Böyle güzel yerleri en azından doğru kişilerle, doğru insanlarla insanları buluşturabilmeniz veya orada bir köprü vazifesi görmeniz çok kıymetli. Size de ayrıca teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim nezaketiniz için. Saatle oturmanızı diliyorum. Size de Sağ olun. teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.